Herkese merhabalar. Evet sevgili dostlarım, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Yavaş yavaş tabii ki gelecekler arkadaşlarımız. Nur hoş geldin. Ebru burada. Evet sevgili dostlar ve bugün kocaman güçlü bir yeni ay doğuyor ve tam şu an yeni ayın doğduğu an canlı yayın açtım sizlere. Nazmiye merhaba. Ebru Gök, Nusret, Coşkun merhabalar. Evet efendim. Nehir merhaba. En iyisi birazdan merhaba diyeyim öyle başlayayım. Ahu. Evet, Yengeç burcunda Jüpiter'le kavuşan bir yeni ay şu an yaşıyoruz arkadaşlar. Tam kavuşum. Sizinle yayını yaparken de hemen şunu hatırlatayım. Muratlarınız, dilekleriniz, olmasını istediğiniz hayatınızda her ne varsa bunları lütfen hayalinizde beni dinlerken bir yandan içinde konuşmalar geçecek çünkü bu yeni ayı şu anda sizlerle birlikte böyle interaktif bir sohbet içerisinde olacağız. Aklınıza gelen belki hiç düşünmediğiniz bir şey olacak. Küçücük bir kelimeden yeni bir imaj, bir karakter yaratabilirsiniz hayatınıza dair. Not alın ve gerçekten çok büyüyecek, hedeflere doğru gidecek çok önemli bir an yaşıyoruz şu anda. Bazı astrologlara göre iyicil etkilerin tabii ki abartıları var bu arada. Abartılardan burada biraz uzak durmamız gerekiyor ama bu yayında Jüpiter'in iyicil etkilerini konuşuyoruz ve burçlarımıza nasıl fırsatlar getireceğini, hangi burç daha şanslı olacak ki Yengeç dediğimizde şunu hatırlatmak istiyorum. Yengeç burcu bizim ülkemizin yani biz Türkiye'de coğrafi olarak yaşadığımız yerde bu çok önemli biliyorsunuz. Hani coğrafya kaderdir ya. Yengeç temalı çünkü ülkenin yükselen burcu yengeç. Bir ülkede yaşıyoruz. Bu demek oluyor ki burcun yengeç olsun olmasın ne olursa olsun hepimizi her burcu ilgilendiren bir yeni ay yaşıyoruz. Bunu unutmayın lütfen. Aman benim burcum yükselenim işte yengeçe ilgim yok sakın 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 hiç kimse demesin. Çünkü yengeç burcu doğum haritanızda her neredeyse işte o alan hepimizin çalışacak. Zaten ortak bir kaderimiz var. Nedir? Ülke olarak yengeçi ifade eden bir ülkeyiz. Hem akrep hem yengeç, su elementi, duyguları güçlü, derinliğe önem veren, özellikle birlik, beraberlik kavramları, aidiyet duygusu çok yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Aile kavramı bilhassa biliyorsunuz bizim ülkemizde Türk milletinde çok çok ön plandadır ve burada aidiyet ve aile dediğimiz, aile bağlarımız dediğimiz köklerimizle olan ilişkilerimizi tamamıyla birebir ilgilendiren bir yeni ay şu an yaşadığımız ve şu anda interaktif bir sohbet içerisindeyiz. Hepiniz, kiminiz evinizde, kiminiz belki iş yerinde, belki cep telefonunda, işte bir seyahat anında, belki dışarıda yürürken izliyorsun. Her nerede izliyorsanız hepinizin duası, gönlünden geçen niyetlerin neyse inşallah büyüsün ve nerede neye ihtiyacın varsa ki bu yeni ay bize ihtiyaçlarımızı getirecek. Kimin neye ihtiyacı var? Hayatımızda ne eksik? Duygusal olarak neye ihtiyacımız var? Biliyorsunuz hani yengeç burcu analıkla, anaçla, annelikle çok ön plandadır. Birbirimize gerekirse anne olacağız, gerekirse baba olacağız, gerekirse tüm ihtiyaçlarımızı ortak paylaşacağız. Çünkü bu sürecin yani bu yeni ayın ana teması kolektifi ilgilendiren bir yeni ay. Çünkü Satürn'e ve Neptün'e özellikle ilk derecelerde Jüpiter'le de kavuştuğu için etkileşimleri var. Biraz sonra anlatacağım burçlara geçmeden önce. Bu bireysel değil, genel olarak çevremizi, sevdiklerimizi, işte aile bireyleri, belki de hiç aile kan bağınız olmayan insanlar ile kuracağınız ilişkilerle çok ilgilidir.
sen sadece kendin için bir şey yapmıyorsun şu anda ve yapmayacaksın da. Bir başkası için belki bir arkadaşın, belki de yeni tanışacağın biri ki muhakkak çok kişi de yeni insanlarla, tanışacaklar. Onların sayesinde bakın kader, işte, rastlantısal bir şey de yoktur hayatta. Tesadüf diye de bir şey yoktur. Onların sayesinde belki bir şeyler vesile olacak ve hayatına gelecek. O yüzden asla tek başımıza, bencil bir düşünce içinde olmamalıyız. Öncelikle bunu bir idrak etmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Bu arada tüm arkadaşlarıma, beni izleyen şu anda, teşekkür ediyorum. Evet, daha da geleceksiniz. Aramızda, provoke edenler de illaki olacaktır ki şu anda bir tane gördüm. Güle güle, bay bay sana. Sevgili dostlarım, biz motivasyonumuzu bozmayacağız. Bakın bu iyicil bir etkidir. Şimdi Jüpiter şu anda tam 4 derecede kavuşuyorlar. Yeni ayı meydana getiriyorlar. Eğer 25 işte 27-28 Haziran doğumluysanız, özellikle Yengeç burcuysanız tamamıyla hayatınız, kaderiniz, değişiyor. Diğer taraftan öncelikle en çok etki alan burçlar tabii ki Koç, Oğlak, bir teraziysen çok fazla etki alıyorsun. Bunu asla unutma. Koç, Yengeç, Oğlak, Terazi bu dörtlü hayatımızın zaten öncü burç olduğu için bu Yengeç burcu bir öncü burçta olduğu için yükselende de bir terazi olduğu için bu öncü burçların bir de ekinoks yeni bir ekinoksa başladık artık yaz geldi. Hayatımızda her giren konu her gelişen konu çok hızlı ilerleyecek anlamına gelir. Çünkü öncü burçların şöyle bir özelliği vardır. Her konuyu başlatma özelliği vardır. Hızlandırma özelliği vardır. Unutmayalım şu anda arkadaşlar evet Neptün'den, Satürn'den direkt etkileşim hatta sert etkileri alan bir yeni ay bu. Fakat burada bir Mars var. Bizi çekip çevirecek, tertipleyecek, düzenleyecek. Adeta yeni aya destek veren bir Mars var. Mars'ın desteği varsa hayatta başaramayacağınız yani motivasyon veriyor. Bir de düzenleme kavramını getiriyor oraya. Daha bir disiplinli bir şekilde. Diğer taraftan çok güzel etkileri var gerçekten. Mesela şimdi biraz yeni aydan bahsederek hemen burçlara geçeceğim arkadaşlar. Evet Merkür yine aile, yine yakınlarımız, yine kardeşlerimiz özellikle aidiyet duygusu, ev alma, mesela yengeç dediğimizde evdir. Ev alma, ev kiralama, gayrimenkuller, satış işlemleri, miraslar, ailenize kurduğunuz bağlantılar. Hemen Başak, bir Başak Mars nedir? 6. ev alanları ama sosyal çevrenden gelecek, bir destek gelecek ve sen günlük hayatında sana destek olması gereken ne varsa aslında burada ciddi şekilde bize destek veriyor. Ve önemli olan bir konu daha burada Venüs. Çok güçlü bir yerleşimde. Bakın Venüs'ün de Boğa'da olması ve gene buraya güzel bir destek veriyor olması hem duygusal bağlarımızı iyileştiren bir de parayla olan ilişkilerimizi maddi manevi aslında duygusal olarak da daha yüksek bir düzeye getirecek bir süreç. Yeni ayın ardından gelecek günler. Yükselende terazi tüm köşe evlere öncü burçlar yerleşmiş. İşte Oğlak, Koç mesela 7 Koç. İkili ilişkilerimiz, bireysel hayattan aldığımız haz artık bize ne kadar tatmin edecek? Belki bir yuva kurmak isteyeceksin. Artık birine daha çok ihtiyaç duyabilirsin. Sevme, sevilme ihtiyacı. Birine başını yaslamak. Burada ve retrolar daha başlamadı. Bu arada önümüzdeki hemen Temmuz'a girdikten sonra buradan Neptün ve Satürn retro harekete başlayacak. Şimdi bu yeni ayın etkilerini arkadaşlar önümüzdeki 5 gün çok güçlü yaşayacağız. Tabii ki aslında bana kalırsa Temmuz'un 10'una kadar olan süreçte bu yeni ayın etkilerini hissedeceğiz. Bugün belki çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Zor bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Özellikle belki Koç burcunun ilk dereceleri, Terazi burcunun, Oğlak burcunun ilk dereceleri bir tık sıkıntılı, zorlu bir sürecin içinden çıkmaya çırpınıyor olabilirler. Bunu hemen hissetmeyebilirsiniz. Ancak bu yeni ayın etkileri Temmuz ayına girdiğimiz, ben özellikle 4 Temmuz diyorum buraya not alıyorum. Den itibaren biraz daha iyicil etkilerini hissetmeye çok daha fazla başlayacağız. Şimdi bugün
Özellikle bu yeni ayın etkileşimiyle birlikte mesela tavsiyem şu olacak arkadaşlar size. Daha önce konuştuk işte ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne iş yapıyorsan kendi çapında bir şeye niyet edeceksin. İşte ev almak isteyebilirsin, güzel bir aileye kavuşmak isteyebilirsin, aile bu bağlarını daha güçlendirmek, iyileştirmek isteyebilirsin. Jüpiter'in burada bereket vereceğini unutmayın. Çünkü Yengeç burcu aynı zamanda soframızdır, yediğimizdir, içtiğimizdir. Duygusal bereketle maddi ve manevi bereketi. Yani çok bereketli bir yeni ay. Bu bereketi de hepimiz ülke olarak da ben hissedeceğimizi size söyleyebilirim sevgili dostlarım. Genel anlamda tabii ki bu 4 burç en güçlü etki alıyor. Kaderleri, kariyerleri, yaşam amaçları değişecektir. Diğer önemli etkilerden bir tanesi bakın düğümler biliyorsunuz Başak Balık aksında ve Koç burcunda bir Satürn var. Burası ne yapıyor? Hayatımızın süratini değiştirirken, hızını değiştirirken aldığımız kararları da aslında çok hızlıca, çok çabucak böyle eyleme götürme fırsatı verecek. Hemen yeni ayın peşinden gelebilecek önemli birkaç tane tarih var arkadaşlar. Mesela güçlü gördüğünüz, olasılıklarını size daha yakın gördüğünüz bazı sürpriz gelişmeleri getirecek. Şimdi burada bence mucizeler de olacak. O yüzden de başlığa aslında şok değişimler dedim. Evet, şok olabiliriz. Venüs Uranüs'le böyle kavuşuma doğru ilerliyor. Şu an 19 derece 29 derecede. Yani bu yeni aydan itibaren toprak, sevgi, bağlılık, şaşıracağımız ve bize geçmişten önceden yatırımını yaptığımız, belki aileden gelecek, belki iş alanından gelecek ki kesinlikle aileyle ilgisi var bu arada. Sürpriz bazı yenilikler getirecek. Gerçekten sürpriz değişimler söz konusu olabilir. Çok uğraştın ama sana böyle dokunmadığını, sanki hiç beni etkilemiyor gibi düşündüğün bir konu, bir fikir, bir düşünce çat diye gelecek, kapının dibinde bitecek. Çünkü bu yeni ay kariyer evinde arkadaşlar. 10. ev demek hayatımızın her alanını temsil eden çok güçlü bir dinamiktir. Hayatımızdaki temel ihtiyaçları gösterir. Dolayısıyla bu tablo, bu resime baktığımda ben bizim günlük rutinlerimizin dışında emek verdiğimiz, değişmesini istediğimiz her alanda bir değişim getireceğini rahatlıkla söyleyebilirim size. Biraz önce dedim 5 gün 15 gün etkilerini yaşayacağız arkadaşlar. Burada önemli bir durum daha var. Tabii ki bu kolektifi, toplumsal alanı etkileyen bir etkidir. Özellikle işte Satürn ve Neptün'ün buradaki etkileri. Bireysel hayatlarda belki çok hissetmeyebiliriz. Diğer taraftan burada Plüton'un Mars'ta bir 150'liği var. Hani yeni aya biraz daha sert etki yapan diyelim. Şimdi Plüto bir dönüşüm ya. Şok niye olur insan mesela? Bir şeyin gerçekten değişeceğine inanmadığın bir şeyin gerçekten değiştiğini gördüğün zaman hem çok şaşırırsın, aynı zamanda da büyük bir yeni bir evreye, yeni bir devre girdiğinizi düşünebilirsiniz. Çünkü Uranüs hemen yeni ayın içerisindeki 10 gün içerisinde burç değiştiriyor. Sürpriz, bakın sürprizlere yepyeni bir anlayış getirecek sevgili dostlarım. Şimdi evet çok özel, çok özel bir yeni ay ve şimdi bu yeni ay kime sürpriz getirecek? Hangi alanda nasıl inisiyatif alacağız ve nelere dikkat etmeliyiz? Hiç bekletmiyorum sizi. Burada olan tüm dostlarım lütfen ben anlatırken sevgili arkadaşlar mesela koçla başlayacağım şimdi. Bir hareket göreyim ben de burada. Beni de motive edin. Ondan sonra biz koçlarla başlayalım. Şimdi koç ve yükselen burcu koç olan sevgili dostlar yeni ay en önemli etkiyi sizin için öncü burçlar için veriyor ve sizin için tam 4. evinizde. Özellikle bir yıl, geçtiğimiz bir yıl Mars'ın orada retro transitinden bahsediyorum. Yaşam alanlarınızda, aile içi konularda, özellikle yılın başında bakın çok yoruldunuz. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Şimdi burada yepyeni bir kapı açılıyor. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir sayfa. Hele ev girişi olarak bakın 3-4 derecelerde bir 4. ev girişi olan Koçsanız, Yengeç burcunda orada bir güneşiniz, ayınız, belki Jüpiter'iniz bilmiyorum olabilir.
Bunlar çok önemli. Demek ki hem öz benliğiniz, düşünceniz, tavrınız, hayata bakışınız tamamıyla değişebilir. Çünkü koçlar için böyle bir perde aralanıyor. Bugüne kadar izlediğiniz yol değişebilir. Bakış açınızı değiştirecek çünkü buradaki eylemler özellikle böyle büyük etkisi olan Jüpiteryen bir yeni ay kişinin fikirlerini de değiştirir, düşüncelerini değiştirir. Bugüne kadar bakmadığınız şekilde bakıyor olabilirsiniz. Bugünden itibaren aslında birkaç gün önce başladı bu arada etkiler. Yeni ayın etkileri ama bugün çok en güçlü anda tam da şu anda. Umarım yaşamınızda fark ettiğiniz ya da fark edemediğiniz. Bakın Koç burcu bu kadar güçlü. Seresi, Neptün'ü, Satürn'ü hepsi sizde. Arka planda size zafiyet yaşatan, sorgulatan, içinizde büyük kaygılar barındıran, belki de korku, sağlığın belki biraz sorun olmuş olabilir ya da oluyor olabilir. İş hayatında zorluklar, bir tık böyle sorumluluklar artıyor. Çünkü inisiyatif alacaksınız sevgili koçlar. Sorumluluklarınız artacak. Gerekiyorsa tabii ki bunu yapmak zorundaysanız yapacaksınız. Bu alacağınız sorumluluk sizi önümüzdeki süreçte ki bunu daha çok Temmuz'un onu gibi göreceksiniz. Hem mesleki hem yaşam alanlarınızda önemli ölçüde bir revel atlatabilir açıkçası. Dediğim gibi sağlığınıza, günlük hayatınıza, işlerinize, belki biraz anne baba sağlığına, onlara gösterdiğiniz özen, ailenize gösterdiğiniz sorumluluk bilinci burada önemli ölçüde değişecektir. Ana temel konu ise şudur koçlar için: ev satabilir, ev alabilir, geniş bir aileye sahip olabilir, evlilik, ortaklık gibi işlere niyet edebilirsiniz. Kesinlikle koçların ailesi, yaşam alanları ve oradaki duygu yoğunluğu çok fazla. Bir de şunu söyleyeyim, sürpriz nereden gelir mesela? Ani bir mirasla ilgili paylaşılması gereken konular çıkabilir ki bunları zaten yaşayacaklar. Bugün olmasa bile ama bu yeni ay bunları çok büyütecek. Maddi bakımdan eğer derece olarak etki alan bir koçsanız parasal anlamda da sürprizler size getirebileceğini söyleyebilirim. Yeni ayın ardından hemen 27'si itibariyle sevgili dostlar Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ve Koç burçlarını burada ciddi derecede desteklemeye başlıyor. Çocukları, bir koçsan çocuğun evlenebilir. Çocuğun veya çocukların. İlişki yaşayan ya da ilişkisi olmayan bir koç, ikili ilişkiler, partner, flörtler gibi konular gündemine bir tık daha taşımaya başlayacaksın. Ve onun yanı sıra tabii ki siz bir koç olarak sosyal alanın değişiyor artık. Arkadaş çevren değişiyor. Çünkü bilincin değişiyor. Bilinç düzeyinde farklı bir şeyler yaşıyorsunuz. Satürn sizde. Unutmayın, koçların önümüzdeki 2 yıl boyunca bu yeni ay, bu Satürn de 2 yıl burada duracağına göre tepeden tırnağa hayatınızı değiştirecek. Sorumluluk alacaksınız. İş de kurabilirsiniz. Bazı koçlar bu yeni ay ile beraber bir aile desteği alabilir, maddi bir, ekonomik bir destek alabilir ve kendi işini kurma yoluna gidebilir ve meslek değiştirme yoluna gidebilme olasılıklarının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yaptıkları işi farklı bir alana taşıyacaksınız. Koskocaman evler, kocaman yürekler, kocaman gönüller, işte dediğim gibi maddi manevi bereket, büyüme işte bugün itibariyle koçların hayatına girmiş bulunmakta. Mucizeleri de bekleyebilirsiniz. Önümüzdeki 13 yıllık bir döngü bu. 13 yıl sonra doğan bir yeni ay bu sevgili dostlar. Umarım, ama bunun farkı nedir? Artık Satürn sizde, kontrol edebilirsiniz. Sınırlarınızı iyi belirleyin. Aşırı kontrolcü olmaktan itina edin ve asla sabırsızca hareket etmeyin sevgili Koç burçları diyerek boğa burçlarına geçiyorum sevgili değerli arkadaşlarım. Evet, boğalar, yükselen burcu boğa olan sevgili dostlarım. Şimdi boğaların büyümek anlamında, şimdi yengeçle Jüpiter yeni ay bir büyütücü etki, değil mi? Bir büyüteç anlamına geliyor ve işlerini, hayallerini, hedeflerini, girişimlerini, hayatta size sunulan fırsatların belki de sunulmadı ya da sunuldu sen görmedin ya da sen fark etmedin. Bunları artık büyütecek bir sürece giriyor.
sevgili boğa burçları. Sizin için aile çok ön plana çıkacak. Mesela uzakta yaşıyorsun, aile bireylerinle çok görüşemiyorsun. Bundan sonra daha çok görüşeceksin. Özlemini duyduğun, eksikliğini hissettiğin bir duyguyu burada sosyal çevrenden, arkadaşlarından destek olarak alabilirsin. Tüm dijital iş yapan boğalara sesleniyorum arkadaşlar. Araçlarla ilgilenen, ticaretle ilgilenen bir yükselen boğaysanız işte bu yeni ay çok büyük fırsatlar getirir. Eğer ticaret haneniz varsa veya böyle bir platforma hazırlanıyor iseniz kendinize bir şey oluşturacaksınız. Yepyeni bir girişim var burada. Çünkü bu dediğim gibi uzun süreli bakın normalde 5 ila 15 gün normal hani yeni ayın dolunayın etkileri ancak burası Jüpiter, Güneş buradan ayrılsa da Jüpiter burada kalmaya devam edeceği için burada başlatacağın her iş alttan tam bir yıl sürecek. O yüzden de bu bir yıllık süreç içerisinde 2026-30 Haziran'a kadar tüm girişimleriniz bugün itibariyle büyümeye hazır. Yakın çevrenizde, kardeşlerinizle problem varsa bunları iyileştirebilirsiniz. Araç alabilirsiniz. Aracınızı değiştirebilir. Yeni bir belki aile aracı alacaksınız mesela. Efendim özellikle eğitim almak için, bir şeyler öğrenmek için, yabancı dil öğrenmek için eğitimle ilgili konularda inanılmaz güzel fırsatlar getirecek ve bazı boğa burçlarına şunu getirecek. Yurt dışı ile ilgili bağlantılar getirecek bu yeni ay. Aynı zamanda şimdi bu süreç yeni ay ile beraber baktığımız zaman nereden destek veriyor? Mars burada destek veriyor boğalara. Aynı zamanda yeni ayda da destek veriyor. Nerede? Başak Burcu'nda. Demek ki sosyal, ekonomik, kültürel, zevk ve keyif içeren hobiler. Özellikle çocuklarınız varsa hani yetişkin boğalar çocuklarının desteğini çok alacaklar. Diğer taraftan evet aşk ilişkiler de buraya dair gözüküyor fakat bazı şeylerden de vazgeçmesi gerekecek boğaların. Mesela neden vazgeçmesi gerekecek? Özellikle ayın 19 civarlarında olacak bu. Belki ikili ilişkilerinde, özel hayatında tutumunu değiştirmeli, biraz daha şeffaf olmalı, biraz daha özgürlükçü olmalısın. O hani tutunduğun, alışkın olduğun, çok değiştirmekten korktuğun sınırların var ya, orayı aşmalısın artık. Mars'ın bence göstergesi burada bu şekilde çalışıyor sizler için. En büyümeye açık. 3. ev her zaman haritanın en önemli tutunma dalıdır. Ben her zaman öyle destek almışımdır. Hem danışmanlıklarımda hem kendi hayatımda. 3. evdeki böyle bir destek hayatın tümüne, haritanın tümüne çok güzel bağlantılar sağlıyor, destek sağlıyor. İçinden çıkılmaz hiçbir durum yoktur. Eğer para sıkıntısı ki boğalarda var, o da geçen sene sonundan beri finans dengelerinde bazı karışıklıklar oldu. Onların ve hala toparlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Ve bu yeni ay ve devamındaki süreçte bence burada çok güzel girişimler ve toparlamalar yakalayacaksınız. Yakınlarınız, kardeşleriniz ve ailenizin desteğini alarak ve özellikle belki de arkadaş çevrenizin de çok önemli desteği olacak. Teknolojiyle ilgilenen, sosyal medya ile ilgilenen veya dijital platformlarla ilgilenen, bankacılıkla, ticaretle, eğitim, avukatlık, öğretmenlik olabilir, akademik kariyer olabilir. Her alanda burada inanılmaz güzel destekler alıyorsunuz sevgili boğa burçları. Çünkü Venüs burcunuzda güzelleşmeye, güzel görünmeye, keyfe, konfor her şeyde destek de alıyorsunuz. Bu arada devam da edeceksiniz destek almaya. Yani yeni ayın etkileri sizlere yani boğa burçlarına çok güzel desteği var. Sadece biraz şurada şey var. Hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız, bir şeyi çok fazla idealize ettiyseniz, sadece bir umuda tutunduysanız bu yanlış olabiliyor hayatta sevgili boğalar. Çünkü hayat her zaman değişen ve akan bir şey. O yüzden de hep çeşitlilik olmalı, hep B planınız, C planınız olmalı hayatta. Boğalara da bu tavsiyeyi vermek istiyorum. Evet devam ediyoruz sevgili dostlarım.
Geldik ikizler ve yükselen burcu ikizler sevgili dostlarım. Evet, Jüpiter artık burcunuzdan ayrıldı ve para evinize geçti. Bu yeni ayın en şanslı, en paraya kavuşacak, finansal olarak en rahat edecek burcu ikizler ve yükselen burcu ikizler sevgili dostlar sizlersiniz. Hayatınızda bakın Temmuz 4 dedim yayının başında, izlemediyseniz daha sonra izleyin. Temmuz'un 4'ünden sonra 4 ve 10 arası çok ani, sürpriz, radikal gelişmeler yaşayacaklar. Krediler, para beklediğiniz alandan, kariyer ve statüyle ilgili alanlardan mesela çok şanslısınız zaten o alanda. Gökyüzü, evren tamamıyla destekliyor sizi. Yeni bir iş yeri, yeni bir ekmek kapısı, kazanç kapısı açmak için süper bir yerleşim gerçekten. Hemen kimden destek alıyorsunuz? Yakın çevrenizden destek alıyorsunuz. Belki de onlarla beraber yapacaksınız. Diğer taraftan kazançları böyle artarken aile içinde, evinde, yaşadığı yerle ilgili bir takım sıkıntıları var ikizler burçlarının. Dolayısıyla burada biraz orada agresyon, işte stres, biraz stres üretiyor orası. Orada mutsuz olabilirsiniz. O alan biraz sizi geriyor, kaygılandırıyor olabilir. Biraz işte taşınmak istiyorsundur, taşınamıyorsundur, şartların zorlamıştır veya aile içindeki kişilerde belki sağlık sorunu vesaire olmuş olabilir. Ya da sevmediğin bir yerde oturuyorsun, değiştirmek istiyorsun, fırsat bulamadın diyelim ki. Burası bir süre daha, bir tık daha seni zorlayabilir ama özellikle 19'undan sonra burası da rahatlıyor bu arada. Onu da söyleyelim sevgili ikizlere. Yani 19 Temmuz'dan sonra biraz daha rahat bir süreç geliyor. Yani bu yeni ay paraya en sizi doyuracak ikizler sizin. Ama şuna dikkat edin lütfen, sakın abartılara dikkat edin. Ödeyemeyeceğiniz bir borç yükün altına girmeyin. Diyelim kredi çekeceksin. Kendine bir yeni iş açacaksın ki ikizlere böyle bir potansiyel var bu arada. Yeni iş, kendine yeni bir mekan, bir geçiş, kariyerde bir yenilik gibi. Ama burada maddi bakımdan abartmaması gerekiyor. Çünkü oradan Satürn'ün, Neptün'ün şey var ya, hani karesi var ya arkadaşlar. Burada daha sonrası için söylüyorum. Bunu ceremesinin 6 ay 1 sene sonra çıkar çünkü. Ezilebilirsin. Bu yükün altında ezilebilirsin. Oraya dikkat edeceksin diyebilirim. Evet, finans işleri, para işleri bu yeni ay ile beraber ikizlerden sorulur. Şimdi etrafınızda muhakkak bir ikizler olsun. İkizler burcu dostunuz olsun, ikizler burcu arkadaşlarınız olsun ve yengeç burçları için aynı şey söyleyeceğim. Bir yengeç de bulundurun yanınızda mutlaka, çünkü onların hem aklına hem bereketine, böyle bereket de bulaşıcıdır biliyorsunuz. Ondan sonra onların aidiyet duygusuna hepimizin ihtiyacı olacak. Evet, paraya para demeyen bence bu senenin burcu ikizler ve bugün itibariyle o süreç hayatınızda start verdi efendim. Evet, geldik asıl yeni ayın sahibine, yengeç. Yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlarım. Yeni ay. Bugün doğum günü de olabilir mesela. Bugün 25 Haziran 2025. Çok şanslı. Güneşinin üzerinde bir yeni ay doğuyor. Jüpiter'le kavuşan. Yükselen ve bu arada Güneş yengeçten bahsediyorum. Yükselen de olabilir bu derecede. Yaşamında her attığın olta diyelim. Evet, ucuna çok büyük balık gelir. Yani yengeç burcu büyük balıktır. Yengeç burcu berekettir, sevgidir, aidiyettir ve şanstır. Dolayısıyla her alanda şanslısınız. Dilerim besiniz, bereketiniz çok olsun diyorum. Yaşamınızın her alanında bakın, dört bir koldan sarılmış bir Oğlak, Koç, Terazi aksı var ve köşelere yerleşmişler. İlişkilerinizdeki denge değişiyor bu arada. Zaten Temmuz'un böyle ilk günlerinde ikili ilişkilerde değişik şeyler geliyor. Evlenmeye karar verebilirsiniz. Başka bir şehre, başka bir ülkeye gidiş biletiniz gelebilir. Ki birçok yengeç bu niyette zaten. Bu niyetler güçlenirken bu yeni ayda burada daha güçlü ve belirgin sınırlar gelecek gündeme. Ve hemen burada para çalışacak. Bakın 2 gün sonra hemen 27'sinde yengeçler için, yükselen yengeçler için finans konularında
bir, gelişme yaşamaya başlayacaksınız ama en önemlisi yengeçler şu ara, belki o girişkenlik bakımından sıkıntıları olabilir. Orada biraz disiplin sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Yakın çevresi ve kardeşleriyle bir tık zorluklar yaşıyor olabilirler. Orada çözülmesi gereken belki bir matematik var, bir problem var orada. Fakat geçmişi de geride bırakmak gerekiyor. Eğer dargınlığınız, kırgınlığınız varsa sevgili yengeçler, bunların hepsini lütfen geride bırakın. Bu yeni ayın size verdiği en büyük mesaj, bundan sonra hayatınızı yeni bir şeye inşa edeceksiniz. Bakın inanılmaz büyük bir, yürekle ortaya koyuyorsunuz bunu. O yüzden arkanızda kırık, dökük kalp, kardeş, anne, baba bırakmayın. Size böyle bir yüce gönüllülük sunuyor evren ve bununla beraber hayatınızda her şey çok daha iyiye doğru gidecek. Kariyer evinizden geçen Satürn, Neptün burada zaman zaman sizi, sınırların ötesinde belki hayallere götürüyor olabilir. Doğum haritasına bağlı tabii ki bu arada. Burada Venüs'ün desteğini alıyor dedik. Evet, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, o alandan aldığınız destekle gerçekten yürürsünüz burada. Uzun vadeli ve kalıcı olacağını, söyleyebilirim ve diğer taraftan da aile içi ilişkilerinize baktığımda bence orada da yeni bir, hayat alanı açmaya size kapı açacak bu yeni ay. Yani hayatınızın her alanında fırsatlar kapınızda. İster eğitim olsun, ister evlilik olsun, işini değiştirebilirsin. Kendine yeni bir imaj çizebilirsin. Kendini baştan yaratabilirsin. Her konuda da destek alıyorsun. Sadece şunu hatırlatalım. Yeni ay Jüpiter'le çok sıra dışı bir kavuşum yaptığı için iyiyi de kötüyü de ufacık bir şey de büyütür. O yüzden bedensel büyümede biraz kilo problemleri verebilir ama bu tabii sağlıksal olabilir bazen. Çok da dert etmeyin tabii ki yani kilo alırsınız verirsiniz ne olacak kilodan bak ben de aldım geçen sene ondan sonra şimdi veriyorum beden ihtiyacı olan şeyi alır çünkü. Yani ihtiyacı o zaman bedenin ve ruhun ona ihtiyacı vardır ve sonra onlar zamanı geldiğinde de giderler sizden diyelim. Evet devam edelim. Aslan ve yükselen burcu Aslan sevgili dostlar. Şimdi yeni ay inanılmaz bir huzur, inanılmaz bir içsel sakinlik 12. evinizde doğuyor. Arka plan konularını çalıştırıyor. Tabii ki buradan bir sene boyunca Jüpiter geçecek ama yeni ayla hedefleriniz, ruh sağlığınız, özellikle sağlık ve iş alanı aslanlarda çalışıyor. Müthiş bir zor dönem geçirmiş olabilirsiniz sevgili aslan burçları arkadaşlarım. Fakat bu yeni ay sizi artık iyileştiriyor. Resmen iyileşiyorsunuz. Şifalanıyorsunuz. Önemli olan da şu burada aslında insanın ruhsal dengesi yerine geldikten sonra arkadaşlar hayatında her şey aslında iyi gitmeye başlıyor. Öyle bir sayfa, öyle bir kapı açılacak ki bunu zaten seneye yaşayacaksınız. Yani Jüpiter Aslan'a geldikten sonra ama bu yeni ay sizi içinize döndürecek. Orada bir iyileşme, orada bir medite olma hali yaşayacaksınız. Hemen şöyle baktığım zaman parasal konularda, harcamalarda, bütçe planlamalarında belki zorlanıyor iseniz ya da zorlandıysanız yeni ayın buradan desteği var. Bakın para anlamında destek gelecek. Harcamalar ama bir tık dikkat edelim diyelim. Eğer senin bir yurt dışı hayalin varsa, bir akademik konu varsa, bir ticari konun varsa, bir hukuki sürecin varsa mesela bence belki burada biraz sınanıyor olabilirsin. O da Temmuz'un 10'undan sonra senin için daha pozitif yönde akmaya başlayacak bu. En önemlisi de bence aslanlar için bu çok güzel bir gösterge. Venüs'ün boğada olması ve hayatın tepe noktasında olması. Burada eğer ki aslan burcunun son derecelerine yakın bir yükseleni güneşi olan bir aslansa sürprizlere hazır ol. Sürprizlere hazır ol. Hemen Temmuz'un ilk günlerinde hatta diyebilirim işte mesleki durumlarda bazı yenilikler, bazı geçişler olabilir. Uranüs, Venüs orada etkileşimi söz konusu olacak. Para konularında sürprizler getirebilir. Bence bazı satışlar gerçekleşecek ve parayla ilgili aynı zamanda da duygusal şifa, duygusal iyilikle ilgili gelecek. Ama sonuç olarak şunu söyleyeyim.
Burada iyileşme potansiyeli artarken diğer taraftan da bir tedaviyi tamamlama ve çok önemli bir iş konusunda bir gelişme yaşatacağını da rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, şuna dikkat ediyoruz. Para, kazançlar, gelir kaynakları, bu alanlar tamamıyla yavaş yavaş değişime uğrayacağını söyleyebilirim. Sevgili aslanlar, unutmayın, uzun vade için söylüyorum bunu. Sizin hayatta yaşam için kazandığınız ya da yeteneklerinizle uğraştığınız ne varsa bunlar yavaş yavaş değişime uğruyor. Yani bundan bir sene sonra siz şu an yapmış olduğunuz iş değil, çalışıyorsanız ya da geliriniz neredense başka yerden olacak. Onlar tamamıyla değişiyor sevgili aslanlar. Güzel, şifalı bir yeni ay aslanlar için. Evet, geldik Başak ve yükselen burcu Başak dostlara. Şimdi sevgili Başaklar, hakikaten çok enteresan etkiler alıyorsunuz. Şöyle, şimdi yeni ay bir kere şans evinizde. Yani şans evinde gerçekten inanılmaz güçlü, potansiyeli olan, seni destekleyecek insanlar getirecek hayatına. Yeni tanışmalar. Çok tesadüfi olarak kadersel etkileşimlerle birileriyle tanışacaksınız. Ve bu tanışmalar sayesinde yaşamınızda, ki bazıları özel hayatlarında yaşayacaklar bu arada bunu, aşk ilişkilerinde yaşayacaklar. Bazıları potansiyel iş olarak ortaklı işlerde yaşayacaklar. Bunun uzantısında bir iş projesi doğacak Başak burçlarına. Ancak sağlığa da biraz dikkat etmek gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çok güçlüsünüz, motivasyonunuz tam. Yani Başak burcunda bir Mars sizin yanınızda bu arada, sizi destekliyor. Diğer taraftan buradan harika bir Venüs boğa etkisi var. Bu Başak'ta çok güzel destekliyor. Gitmek istediğiniz yere sizi kim götürür, nasıl gidersiniz? Mesela gitmek istediğin ne olabilir? Almak istediğin bir eğitim olabilir. Yapmak istediğin bir anlaşma olabilir. Bir hukuki sürecin olabilir. Burada çok güçlüsün. Hakikaten çok güçlüsün. Şanslısın da aynı zamanda. Seni buradan alır, uzun vadede, bu yeni ayın uzun vadesini söylüyorum, biriyle tanıştırır ve sen onunla bir işbirliğine gidersin. Hayati bir birlik olabilir ve onunla evlenebilirsin bekarsan mesela. Değilsen eşin için olabilir. Beni burada izleyen, şu an dinleyen bir Başak, yükselen Başak, dediğim gibi sadece senin değil, eşinin, partnerinin, hayatında olan diğer hayatı paylaştığın insanlar için de geçerli. Dolayısıyla bu üçgen bu şekilde çalışacak. Bunu söyleyebilirim. Ve diğer taraftan buraya baktığımda burası finansa da dayanıyor ucu. Mesela borçtur, kredidir, yapılandırmadır, devlettir, resmi yerlerle olan işlerindir, böyle evraklı işlerindir, vergi, sigorta, bilmem ne, şunlar bunlar mesela hayatındaysa eğer ve ikili ilişkilerindeki ciddi sıkıntılardan henüz ayrılıyorsan, böyle henüz biraz rahata çıkıyorsan, işte gündemin buraya gelecek ve sen yaşamında uzun vadede hayatına birilerini katacaksın sevgili Başak Burcu. Toplantılara katıl, davetlere katıl. Yaz önümüz. Belki bir yerlere gitmek isteyeceksin veya günübirlik gideceksin. Uzun bir tatil olmayabilir belki de. Ama aşk da kapında, işte kapında, bereket de sende. Yeni tanışacağın insanlar uzun vadede bence hayatında çok güzel etkileri olacağını söyleyebilirim. Evet sevgili Başaklar, bu arada yönetici gezegeniniz ayın 27'si itibariyle Aslan Burcu'na geçiyor. Biraz daha düşünecek, arka plandaki konuları evirip çevirip böyle düzenleyeceksiniz. Biraz daha kontrolcü davranacaksınız gibi duruyor. İnceleyeceksiniz. Ama bu yeni ortamlar, yeni fırsatlar sizi tanınır yapma, göz önüne getirme, fark edinme, dikkat çekme bu anlamında çok güzel destekliyor. Değerli arkadaşlar, evet devam ediyoruz ve geldik terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlarım. Harika, süper bir görüntü var karşımda. Hayatının tam tepe noktasında, şöyle çatısında bir Jüpiter, Ay ve Güneş kavuştu ve orada yepyeni bir böyle güneş ufuktan doğuyor.
Yeni başlangıçlar, yeni bir işe başlıyorsunuz. Yeni bir kariyere, yeni bir imaja, yeni bir farkındalığa, yeni bir iş anlaşmasına, büyük projelere, işbirliklerine imza atacaksınız sevgili terazi burçları. Bunun için finans desteği de geliyor bakın. Çok beklemediğiniz yerden gelecek hatta. Eğer böyle bir kaynağa ihtiyacınız varsa kendi imajınızla beraber birlikte yol alacakları insanların imajı, potansiyeli, önümüzde uzun vadeli ne düşünüyorsanız bunları çok büyütecek. Çok gelmese bile şu anda gelmiş olmasa bile bunlar önümüzdeki yıl içinde zaten gelecek. Ama burada bir adım atın lütfen, bir başlangıç yapın. Yani terazi burçları için bir adım atmak burada hakikaten bir gökyüzüne işaret bırakmak gibi. Yaşamının aile bağlarını da bir ucu etkiliyor bu arada mesela. Taşınma getirir burası. İş değişikliği, terfi getirir. Bir geçiş eğer 4 derece 5 derece böyle MC noktanız varsa aile içindeki ilişkilerinizi evlilik kurumuyla ilgili bakın ortaklı kurumlarla ilgili önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz ama burada düşman toplamaya gerek yok. Arka plana biraz dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Burada evet arkada böyle göze gelmek deriz hani biliyor musunuz? Dikkat çok çektiğinde bir şeyi çok göz önüne koyma derler. Hani nazar olur derler ya arkadaşlar. Nazar. Hadi ben buna nazar diyorum. Negatif enerji diyelim. Burada dikkat çok çekmiyoruz. Çok abartmıyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü arka tarafta hiç ummadığın düşmanlıklarda sana köstek olmaya çalışan birileri olabilir. Bunu da çok fazla aklınıza yazın. Bunu unutmamaya çalışın sevgili terazi burçları. Çünkü sen işinde büyüyeceksin. Sen yaptığın işte fark edileceksin. Fark yaratacaksın. O yüzden akılları karıştırabilir. Şu an zihnin dağınık olabilir bir kere. Terazilerin aklı karışık olabilir. Çünkü Neptün etkisi var. Biraz hepimizde var o arkadaşlar. Hani Neptün, Satürn böyle Güneş'e, Jüpiter'e kare yapıyor. Hepimizin bir zihni bulanık, dağınık aslında. Sanki bir halüsinasyon görüyoruz efendim. Bir savaş yaşandı. Allah'ım bu savaş neydi? Niye oldu? Kim kimi vurdu? Neden oldu? Herkes saçma sapan şeyler oluyor hakikaten dünyada. Dolayısıyla terazinin de kafası böyle olabilir. Ve terazi toplumsal bir burç bakın. Toplumsal bir burç dolayısıyla da hepimiz ilgilendirir. Terazi işte yengeç nasıl ilgilendiriyorsa terazideki olaylar da bizi ilgilendiriyor. Bir bakımdan da öyle düşünün. Hem teraziler, yükselen teraziler için söylüyorum hem de hepimiz için söylüyorum bunu. Sevgili dostlar ilişkilerde ya da günlük hedeflerimizi hayata geçirme bakımından kafalar karışık. Evet, büyük fırsatlar, büyük şanslar geliyor dedik. Her şey güzel olacak. Sonuç olarak maddi manevi kazançların artacak. Artık bir o bilincinizi farklı yerde atacak. Hadi bakalım görelim sevgili terazi burçları. Devam ediyorum arkadaşlar. Akreplere geldik. Akrep ve yükselen burcu akrep dostlar buradalar mı? Hadi bakalım. Sevgili akrepler. İnanılmaz güzel destek alıyorsunuz. Bakın o kadar güzel gelecek ki bu yeni ay. Şu an doğan bu yeni ay sizi uzak hedeflerinize doğru bir adım yaklaştıracak. Çünkü su elementinde balık burcu var işin bir ucunda yengeç var. Merkür yengeç burcunda hayatınızda gitmek istediğiniz noktaya hayal ettiğiniz bakın burası hayaller, umutlar, hedefler, amaçlar, duygusal, mesleki bakımdan da bunu düşünebiliriz. Kendini geliştirmek, kişisel gelişim bakımından da olabilir ama uzaklara gidiyorsunuz. Evet. Kendinizi çok daha yukarıya taşıyabilirsiniz. Böyle bir potansiyel. Bu şekilde bakın. Bunu hiçbir yere gitmeden de yapabilirsiniz. Bir yere gitmeniz gerekmiyor kendinizi gerçekleştirmeniz için. Ama bazı akrepler gidecekler. İşte gidecek bir üniversitenin kapısını çalacak. Gidecek bir akademik konu için girişim yapacak, başlangıç yapacak. Efendim yurt dışına gitmeyi planlayacak. Belki Amerika'ya, belki başka bir yere, belki hiç hayal etmediği daha önce bir yere seyahat edecek ve çok seyahat edeceksiniz. Jüpiter sizin burada maneviyatınızı çok büyütüyor. Büyük bir bilgedir Jüpiter. O bilgelik de
rehberlik eder insana. Bazen bu tip haritalar hatta bize rehberlik eden kişilerde de çok görürüz. Yani 9. evde bir Jüpiter mesela, Güneş çok önemlidir ve çok değerlidir ve çok güzeldir gerçekten. O yüzden ben bu yeni ayın en şanslı burçlarından bir tanesini akrepler olarak değerlendiriyorum. Ve akrepler için şimdi Mars var işin ucunda. İşte Venüs ilişkiler evinden geçiyor. Evet, ilişkileri bir dengeye koydu. Venüs orada yaklaşık 2 haftadır. İkili ilişkilerden destek geliyor. Fakat sosyal çevreyi biraz zorlaştırıyor. Sosyal çevreden de evet destek de gelecek ama geçmişte yaptığı yatırım. Mesela eskiden, önceden birine çok destek oldun, arkadaşlarına çok faydan, yardımın dokundu. İşte oradan sana destek gelir şimdi. Zamanında sen yaptın, şimdi sıra onda gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda destek gelirken hemen bir seyahat geliyor bu arada. Bir seyahat planı da yapacaksınız sevgili akrep burçları. Bir seyahate çıkıyorsunuz. Bir tatil planı geliyor. Bir girişim, bir haber, beklediğiniz bir yerden haber geliyor. Bunu da Temmuz ayında yaşayacaksınız. Temmuz'a girdiğimiz günlerde bunu daha iyi anlayacak ve göreceksiniz. Özellikle böyle Temmuz'un işte ilk haftası diyelim. Güzel gelişmeler getirecek hayatınıza. Bir mahkemenin, bir hukuki sürecin tamamlanması olarak da düşünebilirler. Bir günlük hayatındaki bakışı, düzeni, orada gösterdiği istikrar da değişti artık akrep burçları. Orada biraz daha disiplinliler, orada farklı bakıyorlar. Hani akrep burçları biraz daha hayatın içine katılmaya başlayacaklar. Yani Kuzey Düğüm'ün de desteğini aldığınız için valla bu yeni ayla gerçekten motivasyon olarak uzun bir süre, yıl boyunca belki de devam edecekler. Yönetici gezegeniniz Mars sadece ayın 19'u civarı biraz çok etkilenmeseniz de sosyal çevre alanında bazı zıtlıklar, anlaşmazlıklar arkadaşlar arasında olabilir. Onun dışında gayet muhteşem bir yeni ay yaşıyorsunuz. Evet, yaylar ve yükselen burcu yay sevgili dostlar buradalar mı diyoruz ve evet bu yeni ay sevgili yaylar size ne getirecek? Finans alanında bir ortaklığı bitirin. Bir evliliğin, işbirliğinin sonuçlanması ve onun maddi anlamdaki karşılığını paylaşma. Bu bir fikir paylaşması da olabilir ama daha çok ekonomik boyutta resmi bir imzalı falan böyle devlet prosedürü olan bir paylaşma. Bankadır, finanstır, aileden gelebilecek bir mirasın size pay edilmesidir. Uzun vadede yaylar bunu da yaşayacaklar. Para getirir yani. Bir satıştan para kazanabilirler. Bu arada yani bir de şu var bakın yaylar uzun vadede şimdi bu yeni ayla beraber evet paradır, finanstır, ekonomik koşulları ile ilgili konulardır. Çok şanslılar yani süreç olarak uzun vadede baktığında mesleki bakımda iş arkadaşları, yaptıkları iş, bulundukları pozisyon hangi statüde olursa olsun orada bir geçiş yaşıyorlar. Orada bir değişim sürecindeler. Ve bu yeni ayla birlikte aslında belki de başka bir yere yatırım yapmaya yönlendirebilir bu yeni ay size. Çünkü 8. ev arkadaşlar para bir yana çok derinliği olan bir alandır. İçsel olarak gerçekten hayattan ne istediğini, ne beklediğini, hangi derinlikte olduğunu, asıl hedeflerine ne kadar gidebildikleri gibi yerleri sorgulatır da aynı zamanda. Karmik bir evdir. Zaman zaman krizler de getirebilir ama yaylar bu krizi kendi kendilerine yaşar ve kendi kendilerine çözerler. Çok zor bir yönü yok çünkü orada bir Jüpiter var sonuç olarak ama içlerine bakıyorlar. İçine dönüyorsun, içindeki seni görüp seni büyütüyorsun sevgili yay. Mesleki bakımdan bazı geçişler yaşıyorsun bu yeni ayla beraber ama bu kadar güzel de bir işte kuzey düğüm var. Bu aile ve evle yaşadığın yerle ilgili güzel ama çocuklardır, işte finanstır, yatırımlardır. Bu alana biraz dikkat etmesi gerekiyor yay burçlarının. Burada bir tık böyle
abartılı bazı işte mesela oyunlarda özellikle borsada diyelim benzer para kazanma araçlarıyla ilgili oralara dikkat etmeleri orada hayal kırıklığı getirebilir finansal bakımdan. Bunun da sonuçlarını zaten eğer böyle bir şey olursa ve parayla ilgili bir diyelim kredi, burası krediyle getirir. Mesela krediye başvurmuşsundur, bir devlet desteği bekliyorsundur. Bunda zaten Temmuz'un ikinci 5 gününden sonra yaşarsın. Parayla ilgili gelişmeleri getirecek. Sağlığın yerinde sevgili Yay. Günlük rutinlerin güzel, iş hayatın güzel gidiyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Finansal konularda zaten hayatında çalışıyor. En fazla Temmuz 10 diyorum. Burada parayla ilgili bazı gelişmeler yaşarsın, cebine gelebilir. Devam ediyoruz efendim. Geldik Oğlaklara ve yükselen burcu Oğlak. Sevgili dostlar. Şimdi Oğlakların da mevzuları derin aslında. Hakikaten derin mevzuları var. Şimdi uzun süreli, uzun vade. Şimdi Yengeç burcunda yeni ay Oğlak, sevgili Oğlak tam geliyor senin karşıt burcunda. Ortak işler, projeler, iş anlaşmaları, evlilikler, evliliğe karar verebilir bazı sevgili Oğlak burçları. Hani evlilik, bekarsan evlilik. Eğer evliysen yaşamında yepyeni bir adım atmak için karar alabilirsin. Çok kararlı bir duruş sergiliyorsun. Sıkıntılı bir iş, sıkıntılı bir evlilik, altyapısı yorulmuş bir iş varsa yeni aile burası inşa edilir. Burada yeniden bir düzen. Yani burada yeni bir başlangıç oluyorsa ya bir ortak iş kuracaksındır ya büyük bir projeye dahil olacaksındır. Bu gerçekten senin için çok önemli olacaktır. Gelecekteki imajın için çok önemli bir süreç olarak düşün lütfen. Diğer taraftan da evlilik birliği için hakikaten harikadır. Belki de evlisin, eşinle bir iş kurabilirsin. Eşinin iş hayatı veya kariyeri statüsüyle ilgili bir gelişme yaşatır efendim. Diğer taraftan hemen sevgili oğlakların bir süreçleri var. Aynen öyle. Eğer yükselenin de oğlaksa bir de ilk derecelerdeyse zaten ev yaşam yeriyle ilgili bir tutunamayış, bir beklenti, bir türlü nasıl diyelim bir araya getiremediği şartları olabilir. Şimdi bu süreç yavaş yavaş geçiyor. Merak etmeyin sevgili yengeç burçları. Özellikle uzak mesela Mars'a bakıyorum mesela bir mahkemelik konu getirebilir. Ya da mahkemeyle ilgili, hukuksal konularla ilgili bir sonlanmaya doğru gidiyor olabilirsin. Buradan bir beklentin olabilir diğer taraftan. Aşkta, ilişkilerde çok sürpriz şeyler yaşayabilirsin ve ani para kazançları, beklemediğin sürprizli bazı gelişmeler getirebilir. Bunlar hiç beklemediğin anda beklemediğin yerden gelir bu arada. Bu yeni ayın hemen ardından gelecek günler için söylüyorum. Hemen 27'sinden sonra çünkü Merkür Aslan'a geçiyor ve Oğlakların finans alanını desteklemeye başlıyor. Bence finansal konularda, ruhani konularda duygusal eksikliğini hissettiği alanlarda bu yeni ay hakikaten sizi çok tamamlayıcı şekilde çalışacak. Bence Oğlak burçlarını dört dörtlük besleyen bir yeni ay. Her anlamda besleneceksiniz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda diyebilirim. O yüzden yani çok da bir şey söylemeye gerçekten gerek yok. Bilhassa da ayın 10'undan sonra 10 Temmuz sonrası daha iyiye gidecek. Onu da söyleyebilirim. Artık Neptün, Satürn çünkü geri hareket yani retro yapmaya başlayacak. Bu süratle ilerleyen belirsizlik, sınırsızca ilerleyen belki o kaotik bir enerji yerini daha bilinçli öncesi olan konuların artık somut sonuçlara geleceği zamana getirecek. Evet sürpriz var, sürpriz aşk var, sürpriz para var diyebilirim sevgili Oğlak burçları sizlere. Evet devam ediyoruz efendim. Sevgili Kova, yükselen burcu Kova dostlarım buradalar mı? Bir dakika bu arada buradalar mı diyorum. Sevgili dostlar, yurt dışı hayalim çok yakın. Hadi bakalım devam ediyorum. Şimdi bakmamaya çalışıyorum yazdıklarınıza en son bakacağım. Çünkü sonra dağılıyorum. Konsantrasyonum gidiyor. Burçlara atlıyorum falan. Evet. İyisiniz. Güzel gidiyor muyuz? Devam ediyoruz. Şimdi
Kova dedik değil mi? Kova, yükselen burcu kova dostlar. Şimdi kovalar için sevgili kovalar bakın. Şimdi bir sağlık sorunun mu var? İyileşiyorsun. Bir işe mi başlayamıyorsun? İşe başlıyorsun. Yükselen kova, burcu kova. Efendim şifacı bir zaman, yani şifa getiren bir yeni ay size bu. Günlük rutinlerinde, evcil hayvanlarında, kendi bedensel ve ruhsal sağlığında somutlaşamamış, belki çok oraya zaman ayıramadın. Yani hayatın gereği belki oraya çok zaman ayıramıyorsun. Yoğunlaşamıyorsun diyelim ki ama artık bu yeni ay seni buraya etiketledi. Buraya fokuslusun artık. Bütün hayatın şu anda günlük rutinlerinde, sağlığında, işinde, böyle düzene sokman gereken her alanda belki mesela burası bazen şöyle çalışabiliyor arkadaşlar. Şu an evinle meşgulsündür, işte uzun bir süredir belki 10 senedir aile ilişkilerine daha çok önem vermen gerekti. Belki annene, belki babana, belki kardeşlerine. Şimdi kovalar biraz kendi hayatlarına fokuslanacaklar. İşte kendi sağlığı, kendi öncelikleri, belki spora başlayacaksın. Belki ameliyat olmaya karar vereceksin mesela. Kilolusun, kilonu kontrol altına almaya çalışacaksın. Çalışmıyorsun, işe gireceksin efendim. Çalışacaksın. Çalışıyorsun, işini büyüteceksin. Daha büyük ekiple çalışırsın. Bakın kovalar günlük yaşamlarında ve iş hayatlarında büyüyorlar. Genişliyorlar, daha kalabalık çalışmaya başlıyorlar. Evet, yanında bir ekibi yoksa da artık bir ekiple çalışacak. Yanında belki evinde yardımcıları olacak. Belki ofisinde ona destek olacak bir ekibi olacak. Ya da sen böyle bir aileye dahil olacaksın. Diyelim ki çok büyük bir şirkete, bir holdinge belki dahil olacaksın. O ailede olacaksın. Böyle her türlü bakabiliriz buraya. Ama iyileşiyorsun. Ama şifa buluyorsun. Ama sağlık konularında ufacık bir şeyi bile hem önemse, yani git onu bir kontrol ettir. Aynı zamanda da abartı da verebiliyor. Hani gerçekten evham da verebilir mi? Evet, verebilir. Ama böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Benim en çok düşündüğüm şey burada ne olabilir mesela? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi kovalarında para konuları çok sık, yani çünkü Satürn falan oradan geçti. Bu arada 1 Eylül'den sonra burası yine çalışacak ama para konuları, finans konuları oldukça sıkıntılıydı bir süredir ki hala sıkıntılı olabilir bu arada. Yükselen kova. Burası destek alıyor bir kere bu yeni aydan. Nereden? İşte beklediği kadar işte zam alabilirsin mesela, maaşın yükselebilir. Kariyer ve statü hayatın, iş anlaşmaları gelir, güzel bir iş gelebilir. İşverensindir mesela, çok iyi bir iş alabilirsin ve o iş için ekstra bir ekip kurman gerekebilir ve bütçene para gelebilir. Biraz önce gider, sonra gelir. Bunu da unutmayın. Böyle çalışabilir. Hemen ardından ilişkileri ve böyle birlikte yapılandırmaya çalıştıkları, birlikte karar verdikleri açıkçası. Mesela bir iş yerinde veya evde, ailende en çok görüştüğün insan eşindir, annendir, babandır. O ortağın olabilir mesela. Bunlarla bir işbirliği içine girecekler. Hemen ayın 27'sine itibaren burası hayata geçecek. Eşinle, işte kocanla, karınla, birinle bunu konuşuyorsun ve bunu hayata geçirmeye karar veriyorsun. Bu her şey olabilir saymış olduğum konular içerisinde. Plüto sende. Mars'ta bir 150'li var. Büyük bir değişim, büyük bir döngü. Gerçekten evriliyorsunuz. Ve Mars'ın buradaki 150'li aslında Plüto, yani kovada olduğu için bunu siz kovalara söylüyorum. En çok siz yaşarsınız. Hakikaten hayat değişirken, yaşam stiliniz değişirken, yaşamın içinde nerede olduğun, artık yerin değişiyor düşünsene. Değişirken orada bir kafa karışıklığı, orada bir hedeflerde sapma, orada bir acaba yanlış mı yapıyorum korkusu gelir. Hani Plüto hakikaten korkutur. Fakat bu güç sizde var. Siz bu gücü arkanıza aldınız. Plüton'un verdiği güç de bir bambaşkadır diyebilirim. Sadece Mars biraz krizli bir alanda. Dolayısıyla parasal konularda, borç ve ödemelerde, devlet ödemelerinde, buralarda eğer problemli bir haritan varsa, mesela para konusunda problem ve ödeme kısmında, burayı biraz kontrol etmen gerekebilir. Orada daha disiplinli, daha toparlayıcı
olman gerekebilir ve Mars da buraya destek veriyor aslında. Öyle de söyleyebilirim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Venüs aile içindeki ilişkileri, işte anne baba sağlığını, çocuklarınla, eşinle, böyle evin içindeki huzuru bakımından çok iyi yerleşimde Kovalarda. Keyifli hatta diyebilirim. Ve burada bir sürpriz gelebilir Kovalara. Yani Temmuz'un böyle ilk günlerinde şaşıracakları bir gelişme yaşayabilirler. Hatta böyle ayın 30'u gibi falan bile olabilir. Böyle ani bir sevinç de olabilir bu. Ama ilişkilerde çok ani sürpriz gelişmeler de olabilir. Çünkü Merkür Aslan burcuna geçiyor 27'sinde ve Kovaların ikili ilişkilerindeki biraz tartışmacı diyelim, biraz çok irdeleyici, biraz baskın, biraz egoları böyle bastıra bastıra söyleyen bir durum da getirecek. O yüzden oraya biraz dikkat etmeleri icap ediyor efendim. Böyle söyleyebilirim. Evet, devam ediyoruz ve geldik efendim balık ve yükselen burcu balık sevgili dostlara. Şimdi tabii ki bir yengeç varsa, bir balık varsa, gökyüzü bu kadar su doluysa demek ki çok iyi bir yeni ay sevgili balıklar sizin için. Hakikaten çok çok faydalı, çok bereketli. Sizin huzurunuzu, duygusal dengenizi efendim yerine getirecek ve aynı zamanda en önemlisi de şu, hemen söylüyorum şimdi. Hayatta bir şans denen bir faktör var. Şans diye bir şey var gerçekten. Doğuştan şanslı olmak diye bir şey var. Eğer senin doğum haritan destekliyorsa, sen doğuştan şanslıysan, bir de bu üstüne böyle bir gökyüzü, böyle bir transit alıyorsan hakikaten para da gelir, aşk da gelir. Çok şanslı, senin hayatını değiştirecek bir çocuk, evlat sahibi de olabilirsin. Ve huzuru yakalamak hiç de o kadar zor olmasa gerek diyorum balıklar için. Sadece balıklarda bakın şans geliyor, para geliyor. Gayrimenkullerdir, tüm piyasaları ilgilendiren, borsayla ilgileniyor olabilirsin. Benzeri şeyler, işte altın, döviz, dijital paralar neyse. Burada çok şanslısınız. Gerçekten şanslısınız. Ancak şu var, şuna çok dikkat etmelisiniz. Burada Jüpiter olunca ben biraz korkarım arkadaşlar. Çünkü Jüpiter burada abartı verir. Asla bir tavsiye değil, yanlış anlamayın. Burada büyük fırsat ve şanslar getirir. Büyük para yakalayabilirsiniz hakikaten. Kazanabilirsiniz. Ama Satürn, Neptün hayal kırıklığı da getirebilir. Kazandın, bir daha zorlama şansını. Risk, büyük risk. Evet. Doğum haritasına göre değişir bu bakın. Burada net konuşamıyorum ama bence balıklar böyle bir etki altındalar. Güzel gelişmeler yaşayabilirler. Bazıları aile içinde yaşar, bazıları çocukları tarafından yaşar. Evlilik birliği kurulabilir. Çok hayatını değiştirecek güzel bir insanla tanışabilirsin sevgili balık. Bir aşk hikayesi yazılabilir hayatına. Çünkü Mars ikili ilişkiler alanınızdan geçiyor. Bence bir ilişki başlangıcı, bir sinyali, bir ilişkiden gelecek bir destek. Maddi manevi destek olarak da düşünün lütfen. Ama burada bir aşk hikayesi olma ihtimali çok yüksek açıkçası. Bekar balıklar için söylüyorum. Çocuklarınızın hayatında çok güzel şeyler olabilir. Sizi mutlu edebilir, sizi gururlandırabilir, bir başarılarını güzel, mesela hayati bir sınavın sonucu çok güzel gelebilir. Açıkçası her anlamda güzel destek aldıkları için ben çok başarılı buluyorum. Çok çok büyük şanslar gelebileceğini balık burçları için söyleyebilirim. Hemen şunu da hatırlatacağım. Hemen ardından çünkü işte mesela toplumsal alandaki, mesela bilmiyorum şu an mesela ne iş yapıyor olabilirsiniz? Toplumsal alandaki bir statünüzü ilgilendiren bir gelişme de olabilir mesela burada. Bu ne olabilir? Bir yere çağrılırsın, tesadüfi olur, kadersel bir gelişme, bir tanışma yaşarsın. Bu senin hayatını bambaşka. 10 Temmuz gibi bunların sonuçları çıkar bu arada arkadaşlar. Yani şu an gibi hissettim kendimi, doktor tahlil sonuçlarını söylüyorum gibi. 10 Temmuz, 4 Temmuz gibi gelir açıkçası. 10 Temmuz'a bile kalmaz. Öyle söyleyeyim size. Sevgili dostlar, valla sosyal çevresinden de büyük güç alıyor balıklar. Bunu da hatırlatmak isterim. Ama nihayetinde şunu söyleyeceğim. Parada iyiler, kazanıyorlar. Finans kollarında kötü değiller şu anda balık burçları. Burada bir altın vuruş var. Bakın, altın vuruş diyorum. Bu da işte ay sonu, Temmuz başları ortaya çıkar. Dikkat edin.
çok büyük güzel kazanç da getirebilir, patlayabilirsin. Bunun sonucunu daha sonra yaşarsın, hemen değil. Böyle bir 6 ay sonra falan, Allah korusun, risk almayın. O yüzden burada kontrol şart arkadaşlar. Satürn'ün, Neptün'ün bir karesi bir Jüpiter'e şakaya gelmez. Asla şakaya gelmez diyebilirim. Evet sevgili dostlarım, böyle önemli bir yeni ay gününü, anını hatta birlikte paylaştık, sizinle paylaştık. Bunun için ben de mutluyum. Hepimize umarım bereket, güzel şanslar, büyük fırsatlar, aile huzuru, aidiyeti gelsin. Annelerimiz, burada annelerimiz çok öne çıkacak. Anneler, annelik duygusu, içgüdüsel olarak yengeç anneyle çok ilgili. Maddi manevi duygusal beslenmeyle alakalı. Allah'ım yarabbim inşallah hiçbirimizi eksik bırakmasın bu anlamda. Ama biz de bir aileyiz. Biz de birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum ben. Hemen de gözlerim dolar benim. Sevgili dostlarım, benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu yeni ayın getirecekleri çok güzel olacak gerçekten uzun vadede. Başarılı olacak. Hepinizi seviyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum ben. Kanala abone olmayı değilseniz beğenip yorum yapmayı hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Mümkünse bir abonelik alın mesela. Paylaşın. Unutmayın diyorum ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize siz de çok iyi bakın. Ama şöyle bir son olarak da bir bakacağım neler yazdığınıza. Tam kim demiş? Nazmiye, teşekkürler. Metanet, Yengeç, Özge, Ecem, Bengül, Murat, Ebru, Aysel Sey. Bir dakika. Ebru hep karşıma çıkıyor. Çünkü aboneliği var. Görüyorum onu. Bakıyorum. Kızım yükselen ikizler doktorasını Ekim ayında başlıyor ama bu sürede bizde kalması gerekiyor. Çok hızlı. O değişir. Değişebilir o bu arada. Necba Hanımcığım burada. Neşe burada. Nur burada. Ebru burada. Filiz. Burada aramıza bir ajan sızmış arkadaşlar. Spor yaparken çok keyifli biliyor musunuz? Bunu yaşamak çok keyifli gerçekten. Aden, Virgül, Nusretciğim merhabalar. Evet sevgili arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Azerbaycan. Kapatamayacağım. İkizler. Bir daha izleyin arkadaşlar. Bakın bu dönemde arkadaşlar şunu işte dinleyince de böyle oluyor. Şu yengeç dediğimde aile birliği ya, hani aile. Boşanan da çok olabilir. Evlenen çok olacak zaten bu sene. Ondan sonra Başak Balık aksı aktif, işte öncü burçlar aktif. İş kuran çok olacak. Yeni projeler söz konusu olacak ama batan da çok olabilir. Dolayısıyla evlilik ve ayrılıklar bu dönem çok daha fazla olur ama en çok annelik, işte su ihtiyacımız, yani duygu ihtiyacı aşırı derecede yüksek. Mesela annelik duygusunu ne bileyim başka ihtiyacı olan kişilere tattırabilir, onlarla tadabilirsiniz mesela. İnanılmaz iyi gelecektir. Bir de böyle bakalım lütfen. Çünkü yani özellikle kadınlar için bu çok önemli biliyorsunuz ve bu duyguya ihtiyacı olan binlerce insan var, genç var, çocuk var. Böyle diyorum. Hoşça kalın.